Baba burada bir giriyorum. Çok hızlı kar alacağım düşerse eğer. Çok hızlı kapatacağım pozisyonu. Eksi yüzü falan görürsem. Çok güzel. Bu arada kasamız neredeyse 1000 dolar olmak üzere bu arada. Yani video esnasında açmış olduğum işlemlerde şu an 1000 dolar kâra gelmek üzereyim neredeyse. Arkadaşlar selamlar. Yine 10 bin dolar fonumuz var. Ve paramızı katlayacağız. Bugün 321 dolar kazandım sabaha karşı. 319 dolarını çektim. Yani 320 dolarını çektim. 1,5 dolarda komisyon verdim. Şu anda günlerden Perşembe ve saat tam 2. Tam da trade zamanı. Bu arada sıfır momentum. Acayip nötr. Yani hem altında hem gümüşte. Bakalım nasıl işlemler yapacağız. Ya şu kasayı bugün 20 bin dolar yaparsam çok mutlu olacağım. Sadece onu istiyorum. Başka bir şey de istemiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Arkadaşlar sizin bir beğeniniz beni çok motive ediyor ve ben de buraya her gün her hafta pazar günü saat tam 17'de yapmış olduğum trade'leri karsa kar, zararsa zarar hepsini sizlerle paylaşıyorum anlık. Bunu kimse Türkiye'de yapmıyor. Bir tek ben yapıyorum. Hatta ben öyle bir şey yapıyorum ki globalde bile izleniyoruz şu anda. Bizi yurt dışından izleyen yabancı ya dublajlı videoda ben paylaşıyorum aynı zamanda. Yabancı kişiler de mail atıyor ve çok hoşuma gidiyor bu arada. Öyle global açıdan bir arkadaşınızım. Yani yaparsanız sevinirim. Evet. Şimdi gelelim şu duruma. Şunu da şöyle aşağı indireyim de. Tamamdır. Şimdi babacanlar. USD Japon yeni işlemi verdim az önce gruba. Şöyle göstereyim. Bugün çünkü momentum bildiğin yok yani. Hem altında hem yani 1'e 2 ay verebileceğim momentum yok. Hem altında hem de silver'da maalesef yok yani. Ben de yaptım. USD JP'yi çok beğendim. Bir loot'tan USD JP'ye long verdim. Şu anda her şey bence gayet de güzel ilerliyor diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, herhangi bir sıkıntımız yok. Başlayalım. Ya şimdi biz scalp yapacağımız için momentum bizim için önemli değil. Biz düşüşten, yükselişten yararlanacağız. Yani bizim için önemli olan hareketli olması piyasanın. Onun dışında biz birey karı yapmıyoruz. Biz beğendiğimiz yerden kar alıyoruz. Şu an baktığımızda dakikalıkta da bir yükselene geçtiği görüyorum altının. Altın güzel bir yükselen yapmış burada. Şöyle bir 5 dakika bakalım. 5 dakikada tam M50'den tepki alıyor şu anda. Ya momentum hala short yönünde aslında. Short devam ediyor. Yani hala ben burada bir ekleme short emri koyuyorum. Patlatıyorum bir tane short'u. Saatlikte bakalım. Aynen saatlikte de short devam ediyor piyasada. Ya short trendi var şu anda. Herhangi bir long trendi kırılmamış. Herhangi bir durum yok. Burada biraz Indian mod takılacağız. Sert düşüşlerde kar, sert yükselişlerde kar alacağız. Yani sert düşüşte pozisyon olmamız lazım. Sert yükselişte pozisyonda olmamız lazım sadece. Onları yakalarsak bugün güzel bir kar alıp çıkarız. Yani elimden geldiğince her gün öyle 1000 dolar, 2000 dolar kar almaya çalışan bir trader'ım. Tabii ki de bu çok zor. Her gün kar alamazsın. Bazı günler hiç zararla kapattığım zamanlar oluyor. Sonra zarar çıkartıp parayı en baştan 10 bin dolara tamamlamaya çalıştığım zamanlar da oluyor. Yani bu yüzden hiçbir şey kesin değil. Yani hiçbir şeye o yönde bakmayın arkadaşlar. Yani piyasa size öyle bir damga, öyle bir vuruş vurabilir ki mal gibi kalırsınız. Hiçbir şey de anlamazsınız. Yani ben trade yapıyorum. Siz beni zannediyorsunuz ki adam RSI bakarak, EMA bakarak trade yapıyor. Alakası yok bu arada. Ben grafiğe baktığımda bir sürü şey görüyorum. Yani benim gördüğüm şeyleri görürseniz de benim gibi trade yaparsınız. Ama göremezseniz yapamazsınız. Kaçıp kurtulmanız gereken yerler var. Duygusallığı bırakıp stop olmanız gereken yerler var. Yani birçok şeyden bahsediyorum. Burada kar alıyorum. Niye kar alıyorum? Arkadaşlar bu bizim bismillah karımızdı şu an. 36 dolar bir kasamızda para oldu şu anda. Güzel. Bekleyelim şimdi. Bir tepki burada gelir mi diye düşünüyorum. Ya çünkü dakikalıkta alış trendine girdi. Burası alım bölgesi. 50'nin üzeri. Burada ne yapacağını merak ediyorum. Hani tepki alıp yükselebilir. Tepki almadan düşebilir. Ona göre bir hareket yapmak istiyorum ben de. Aynen düşecek bu.
Buradan bir ekleme en baştan koydum. Kendisini düşene doğru veriyor. Çünkü fake atıyor şu anda. Yukarı yönlü. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Güzel. Çok iyi. Gerçek bir trader olduğunuzda, şimdi çoğunuz gerçek trader değilsiniz açıkçası. Çünkü yüklü paranın peşindesiniz. Yani bu çok saçma. Yani gerçek bir trader için o 1 dolar bile çok değerlidir. Kazandığım 1 dolar bile gerçekten çok değerlidir. Bunu anladığınız zaman trader olacaksınız. Çünkü burada ya sen zarar ettiğinde, stop olduğunda hani para veriyorsun. Reel bir şey. Demo değil bu. Yani reel bir para veriyorsun, anlıyor musun? Yani bu yüzden burada hata yapma lüksün yok. Hata yaparsan dediğim gibi cebinden vermek zorunda kalırsın. Burada şakanın bedeli orijinal paradır arkadaşlar. Şurada 10 doları yeni alıyorum. Çok iyi. Şimdi burada ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Bu bölgede bir satış baskısı yedi. EMA 20'nin üzerinde kaldı. EMA 20'nin üzerinde kalması bizim için yükselişin devam etmesi demektir ama şurada bir hareket bekliyorum. Fake atarsa tekrardan yine bundan, evet, fake atmadı, yükseliş yaptı şu an. Tam düşündüğüm gibi bak, dikkatli olmakta fayda var. Yani işlem açar, dediğim gibi bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle scalp işlem yapanlar. Çünkü altında scalp yapmak çok tehlikeli, çok zor. Yani hiç kolay bir şey değil. Şu an ben yapıyorum, size kolay gibi geliyor ama gerçekten zor. Gerçekten çok zor. Kolay bir iş değil altın trade yapmak. Evet, biraz daha bekleyelim. Tam anlamıyla EMA 200'ün kırılmasından emin olalım. EMA 200 kırılırsa aşırı satış noktasına girecek. Zaten şu bölge bizim için bir direnç bölgesi. Belki buradan diyorum ki yani 895'e kadar bir hareketlenme olabilir. Ama dakikalıkta tamam, her ne kadar yükseliş gösterse de 5 dakikalıkta bu trendin hala short yönlü olduğunu unutmayalım arkadaşlar. 5 dakikalıkta belki şurası kırılırsa derim ki tamam, bu arkadaş 4900'e kadar çıkacak. 4900'e kadar arkadaşımız devam edecek. Şimdi burada bir long işlem giriyorum. Evet. İlk long işlemimizi burada açtık. 5 dakikada kırılan bir RSI var. 5 dakikada kırılmak üzere olan bir EMA 50 var. EMA 50 kırıldığı takdirde EMA 20 de EMA 50'nin üzerine çıkacaktır. Böylece EMA 200'e kadar bir yükseliş gelme ihtimali %51 olasılık. Şimdi biz %51 olasılıkla işlem açtık arkadaşlar. Bizim buradaki hedefimiz 4900 civarı. 4900'de de burada baktığımızda yani evet 100 dolar kar bırakıyor. Güzel. Burada eklemeler tabii ki de yapacağız. Düşüşçe ekleme yapacağız. Hmm, Şimdi şunu şöyle bir dakika daha en baştan alalım. Bir dakikalıkta baktığımızda evet EMA 200'ü zorladığını görüyorum piyasanın. EMA 200'ü zorluyor şu anda. EMA 200'ü zorluyor ama yani evet, yani muhtemelen burada longcular kazanacak. Evet, tam düşündüğümüz gibi oldu. EMA 200'den tepki alırsa bir tane işlem açmayı düşünüyorum oradan tekrardan. Bir tepki alıp aşağı doğru bir yuvarlanırsa bir tane işlem açmayı düşünüyorum. Burada 0.2 lot'tan hiç tehlike atmadan bir tane lot giriyorum arkadaşlar. Kar ne kadar 1 dolar bile olsa, yüksek olursa bizim için o kadar iyi. Şu an 26 dolar oldu kar. Güzel. Hatta burada tepki aldı. Bir tane daha burada sallayabiliriz. Şu anda 1 dolar, 10 dolar, 20 dolar yazabilir. Bu birazdan 200 dolar, 500 dolar, 1000 dolar olacak arkadaşlar. Yani bunu asla unutmayın. Küçük rakamları kafanızda değersizleştirmeyin. Değersizleştirmeyin. Özellikle doları bence. Doların asla bence değersizleşmemesi lazım kafada. Ben size söyleyeyim. Ha, dolardan bahsediyoruz. Bence asla değersizleştirilmemesi lazım doların. Abi dolar kullanıyorsun şu anda, yani burada şaka yapacağın şey dolar, yani anlıyor musun? Yanlış yapacağın şey dolar. Keşke 0.5 girseydim bu arada. Şarjım var mı lan benim? Ben konuşuyorum böyle ama ha, varmış. Hmm. Çok güzel.
Çok güzel. Tahmini bu pozisyondan bir 300 var alırım gibi geliyor. 4900'e gelirse. Sonrasında bakiyemiz hani zarar görmeyeceği için. Ha, şu anda niye böyle işlem açıyorum? Mesela diyeceksin hocam 10 bin dolarım var. Açsana bir loot koyayım diyebilirsiniz. Bu normaldir ama 10 bin dolar benim ana param arkadaşlar. 10 bin dolardan ben 1 dolar kaybedersem benim için tehlikedir. Anlıyor musunuz? Bu parayı asla kaybetmem lazım. Benim yıllardır 10 bin dolar sabittir. Düşürmüyorum bu 10 bin doları. Bu yüzden ilk pozisyonlarımı her zaman en düşük riskle açarım. Ana bakiyeme 500 dolar 600 dolar para eklerim. Ondan sonra riskli marjinlerle işlem açarım. Açarken de o kazanmış olduğum parayı sadece ana bakiyem dışındaki parayı riske atarım. Onun dışında paramı riske atmam. İşte bu yüzden şu anda ararlı işlem açmıyoruz. Yani ararlı da bir piyasa yok yani. 1'e 2 ar gireceğim bir piyasa yok şu anda. Çok güzel yükseliyor şu an. Evet. 60 dolar oldu. Güzel. Şu an kasamızda da 100 dolar fazladan para var. İyi yani. Bu tatlı oldu. En alttaki pozu 0.5 0.5 açsaydım 0.05 açsaydım çok iyi olurdu bulutu. Şu notları söylemek çok zor ya. Yani burayı kıracak gibi ya. Düşünüyorum öyleyse. Hala şu an tehlikeli bölgede. Yani burayı kırması lazım. Kırarsa EMA, şuradaki EMA 50 kırıldığı zaman hani sert yükselişler gelecek bence. Kasa şu anda mesela 10.100 olsun. Bu pozu kapatır. Bir tane 0.1'den girerim. Pozda olmak için. Alta düşerse ekleme yaparım aslında. O daha mantıklı. Hı, geliyor. Çok saçma. Kapattım pozları. Tamam, sıkıntı yok. 11.52 oldu. Az dolar karla kapattık. Tamam, sıkıntı yok. Pozda kalmak için bir tane işlem açıyorum. Ya emin olmamız lazım. Dediğim gibi ana paradan veremem yani. Şu an ama iyi yani. Şu an kasamızda 52 dolar fazla para var. Hmm. EMA'dan tepki alıyor. Oo. Sanırım bir şey diyeyim mi? Şurayı kıramadığı sürece büyük risk bu arada. Düşebilir. Şu an riskte oynuyoruz resmen. Aa, ben short'a geçeceğim ya. Short'a geçeceğim. Likidasyon da aldı. Şurada short'a geçeceğim. Yakın stoplu short'ta olacağım burada. Kıramıyor ama 200. Yani kırdığı zaman tamam diyeceğim. Stop edip direkt long'a geçeceğim. Ama şu anda kıramıyor. Hala 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta, 1 saatlik grafiklerde short trendindeyiz zaten. Hani kıramayacak gibi duruyor sanki. Bak kıramıyor. Yani orada kaldı, takılı kaldı orada. Tam likidasyon değerinden girdik bu arada. Takılı kaldı orada. Yani kıramıyor orayı bir türlü. Orayı kıramadığı sürece ne olacak? Yükselemeyecek. Orayı kırarsa bir mum atarsa yukarıya doğru derim tamam bu yükselecek derim. Bunu stop ederim. Direkt long'a geçerim.
Of. Bak bu hareket güzeldi. Hala aynı. Hala o sert yükselişini atamıyor altın. O serti bak 5 dakikalık alış noktasına girmiş aslında. Ha bir nevi aslında ben geliyorum. Hazırlıklı ol demiş de. Hala bak bu bölgelerde. Bak şurası tehlikeli abi. Yani her ama 20'ye değdiğinde ne yapmış? Düşüş yapmış bu. Burada bir ekleme daha yapıyorum. Şimdi EMA 20'den tepki alıp aşağı doğru kendini bırakabilir. Bak daha önce de burada çıkmış gördünüz mü? Daha önce de burada çıkmış ve daha önce de tepki almış aşağı doğru. Bak tam bu noktada tepkisini alacak. Aşağı doğru nereye kadar? 4840'a kadar. Bura kırılırsa 4950'ye kadar. Belki en ihtimal 4911'i değebilir. Zaten bizim beklentimiz 4900 zaten. Ama 4900'ün altının üstüne çıkacağını düşünmüyorum şu anda. Yani çünkü çok momentum aşırı kararsız ve çok da düşük. Yani şu an çok kararsız bir piyasada işlem açıyoruz anlayacağınız. Bakalım videonun sonunda ne kadar paramız olacak merak ediyorum. Biz tetikte güzel işlemler açmaya devam ediyoruz. Saatlikteki trend de bu arada düşüş gösteriyor. Bak saatlikte abi net düşüş gösteriyor. Ama bak tam bu bölge 4900 bölgesine bir fitil atacak gibi sanki. Bak 4900'e fitilini atacak ve sonrasında tekrardan bu 4600'e kadar bir düzeltme alabilir. Bir de niye biliyor musun? Bu düzeltmeyi almak zorunda zaten. Günlükte çok büyük bir mum bıraktı. Yani genelde emtialarda bu bırakılan mumlar kapanıyor arkadaşlar. Bak şunları görüyor musun? Şu upuzun 4370'e kadar, 4390'a kadar bir iğne attı. Bu iğneleri genelde altın kapatıyor. Bak hepsine bakalım istiyorsanız daha önceki sert düşüşlerde. Bak mesela. Bak burada sert bir düşüş yapmış, iğne bırakmış. Görmüş onu yükselmiş. Sonra o iğneyi kapatmış. En baştan yükseliş trendine girmiş geri mesela. Yine altlarda bak aynı şekilde iğne bırakıyor. İğneden sonra yükseliş trendine en baştan geri geçiyor. Bu asırlardır böyleydi yani. Hiç değişmedi. Bu aynı şey kriptoda da var yani. Kriptoda mesela Ethereum ne yapıyor? Abi çok sert düşüş yapıyor. Ethereum ne al? Ethereum düşüyor lan. Oha. Ethereum hala düşüyor abi. Ne böyle ya? 70.600 olmuş. Vay anasını satayım. Bir tane poz mu açsam Ethereum'da long? Ay Ethereum'a short girmekten yoruldum artık amına koyayım. Artık girmek istemiyorum short ya. Artık yüksel amına koyayım. Abi yok ya bu çok rahat bir 1300-1400'e kadar geliyor. Bak şu nokta ne yapmış? Kaç pips düşmüş? Yaklaşık 400-4000 falan pips düşmüş. Aynı şekilde burada olacak aynısı. 4000 pips'e kadar. Şu anda 2000 civarında. Destek bölgesinde bak şu an. Tam destek bölgesinde. Şurada destek meslek artık sikim desteği diyor. Kalmadı ki destek amına koyayım. Kriptoda destek diye bir şey mi var? Destek direnç diye bir bok yok ki. Kafalarına göre istiyorlar. Bir de bu Epstein olayı patlak verdi. Neymiş de efendim Bitcoin'in kurucusu Epstein'miş falan. Ya arkadaşlar sizce öyle bir şey olma ihtimali var mı? Ya bir şey diyeyim mi? Aslında mantıken de şöyle olma ihtimali de var. Niye diyeceksiniz? Epstein adasına öğrendiğim kadarıyla yani okuduğum haberler kadarıyla şöyle bir durum var. Ee, paraları elden veya e, sürekli olarak kaçak götürüyorlarmış Epstein adasına. Oradaki ticareti kaçak yollarla yapıyorlarmış. Sonra Epstein hani Yahudilerle ortaklığından dolayı Bitcoin icat edip hani kimsenin işte yönetemeyeceği, tamamen işte efendime söyleyeyim merkezsiz olacağı bir proje tasarlamış olabilirler. Yani bu mantıkla aslında doğru olabilir. Ama arkadaşlar eğer Epstein'sa yani veya arkasında Yahudiler varsa bu işin size net söylüyorum Bitcoin şöyle olacak. %100 diyorum bak. Direkt sıfıra. Direkt. Ha, direkt sıfırlanır yani. Başka hiçbir şey yok. Bütün borsalar batar. Borsa diye bir şey kalmaz. O Binance falan hepsi batar yani. Çünkü şu anda piyasayı ve borsaları ele tutan şey Bitcoin. Bitcoin batarsa borsalar da batar. Hiçbir borsa hayatta kalamaz. Yani yine bankalara muhtaç kalırız. Bankada viyop işlemlere muhtaç kalırız. Anlayacağınız. Evet burada
4, burası 111 oldu. 112 oldu. Kasayı 112 dolara çıkarttık. Tamamdır. Günün karı 413 dolar. Tamam, güzel. Düşüş trendi devam eder mi diye bakıyorum. Hmm. 4880. Bizim TP aldığımız yerler buralar zaten. Oo, bu düşüş devam eder baba. Düşüş devam eder. Hı hı. Bekleyeceğiz biraz. Emin olacağız. Böyle bir belki yukarıya fitil atarsa o zaman short girelim tekrardan. Yukarıya bir long atarsa. Hadi bir yeşil at yukarıya. Bak şimdi. Burada bir risk alacağım. Tamam mı? Bak. Yükselsin. Alacağım biz risk 100 dolarlık bir risk olacak arkadaşlar. Hı. Tam bu bölgeden baştan shortumu giriyorum. Alacağım risk 100 dolarlık bir risk. Elimde tutuyorum şeyi, pozisyon kapatı. Hmm. Aslında bir şey diyeceğim. Pozisyon kapatmasam da olur bu arada. Yani trend düşüş zaten. Tutacağım pozisyonu. Tutacağım. Yani şu mavi EMA'nın üzerinde kapanış yapmadığı sürece trend short. Belki saat 16-17 seansında yükseliş yapabilir piyasa ama şu an trend short. Tutacağım bu yüzden. Hatta belki ekleme bile yapabilirim. 0,1 lot tehlikeli bir lot. Yani 100 dolara falan tekabül ediyor teminatı. Ortalama 100 dolar yani. Normal 90 dolar falan da. Gerçi yazıyor lan burada. 97 dolar yazıyor bak burada. Teminat seviyemiz 10.000. Yani 10.353. Güzel bir teminat seviyemiz var. Her 0,1 bastığımda hani kasadan 100 dolar eksiliyor. Ama teminat seviyesinden 1500 gider yani, anlıyor musunuz? Evet. Çok sert bir hareket yaptı. Burada bir tane daha short işlem açıyorum. Neden short girdim? Yani tehlikeli şu an biliyorum. Hani riskimiz var. Daha kasamız tam yükselmedi ama 5 dakikalıkta hala EMA 20 kırılamadı. EMA 50 kırılamadı. Yine aynı şekilde saatlikte hala düşen trenddeyiz. Muhtemelen saatlik kapanışta çok sert bir düşüş gelecek diye düşünüyorum. 4 saatlikte hala düşen yapıdayız. Hala ya yükselen yapı da düşen yapı şöyle düşen yapı arkadaşlar. Düşen yapıda normalde yani yükselen yapıda normalde işte MA 20, EMA 50 ve EMA 200 olması lazım ve şu an baktığımızda EMA 50, EMA 20 ve EMA 200 var. Yani burada bir saçmalamasyon var. Yani burada bir uyumsuzluk var. Zaten burada bir satış noktasındayız, satış bölgesindeyiz şu anda. Yani bu düşüşün devam etme ihtimali yüksek. Bayağı bir yüksek. Orta vadede yüksek, kısa vadede bile yüksek yani. Bu yüzden tutuyoruz elimizdeki işlemi. Hmm. Vay orospu çocuğu. Evet. Çok sert mum attı şansımıza. Burada bir ekleme daha yaptım ananın. Burada bir ekleme daha yaptık. Bu da bizim bala şansımıza. Bu düşüşü muhtemelen şu girişe kadar yapar ya. Yine en alttan shortladık. Ananın çok gıcık bir şey ya bu. Bakalım 5 dakikalıkta yükselen bir trende geçmiş ya. Bu kesinlikle 4900'e kadar çıkacak gibi. İlk tepkiden biz tüyelim buradan.
Ya 4916'ya falan çıkarsa bizi sıkıntıya sokar biraz piyasa. Zararda beklemenin bir anlamı yok. Kekeler. Onun üzerine çıkarsa devam eder. 4915'e kadar devam eder. H işlem sevmiyorum. Normalde H diyebilirim ama H bana saçma geliyor ya. Bilmiyorum. H işlem yapmayı sevmiyorum. H işlemi yönetemiyorum. Yükselene geçiyor şu anda yavaş yavaş piyasa. Ha, yükselen forma geçiyor şu anda. Enteresan. Baboş bu patlayacak yukarıya ya. 10.002 dolarımız var şu anda. Bu form patlayacak yukarıya. Şu an çünkü bayağı yükselen trende geçiyor. Yani 4915, 4920 civarına kadar bir yükseliş olma söz konusu. Bu yüzden long'u bastım. Yine aynı riskten giriyorum pozisyona. Bakın fark ettiyseniz duygusal takılmıyorum abi. Çünkü duygusal takılırsanız para kaybedersiniz. Stop olmak zorundasınız. Eğer pozisyon içinize sinmediyse, pozisyonda yanlış giden bir durum varsa stop olun abi. Çünkü o pozisyonu gene kurtarabilirsin. Benim videolarımı izlediyseniz fark edeceksiniz ki ben her zarara girdiğimde o pozisyonu çok kolay daha kurtarıyorum. Bak burada bir tane daha ekleme yapacağım. Muhtemelen şöyle EMA 20'ye kadar bir değecek piyasa. Ondan sonra pump. De haydi, haydi yüksel artık. İşte bu. Çok güzel. Devam edersin buradan artık. Yükselirken tek mumda yükseliyor pezevenk. Düşerken gıdım gıdım düşüyor, insanı vezdiriyor ama koyayım. Tekrardan kasamız 10.100 dolar oldu arkadaşlar. Bence buradan kasamız rahat bir 10.500 olur gibi geliyor bana. Eskiden bir oturuşta kasayı 20-30 bin dolar yapardık. Piyasa çünkü hani bu kadar short long yapmazdı. Tek yön yapardı. O gün boyunca hep o tek yönde hareket ederdi. Şimdi abi piyasalar çok sıkıntı ya. Yani tek yönde hareket etmiyorlar, anlıyor musun? Short giriyor, long giriyor. Anlık hareketleri çok garip oluyor. Yani mesela anlıkta trendi mesela az önce shorttu. Bayağı bariz shorttu. Lan trend bir anda long'a döndü amına. Harbi diyorum, bariz setup shorttu yani mesela. Ama trend bir anda long'a döndü. Mesela bunu anlayamazsan kaybedersin piyasada. Belki de şu anda bir anda setup short'a dönecek bu arada, bilemeyeceğiz. Ama bunu anlayamadığın sürece kaybedersin ya. Çok saçma değil mi?
Trend hala yukarı yönlü şu anda. Hala devam ediyor yukarı yönlü olmaya. Biraz şöyle yapalım. Oha Bitcoin ne olmuş? 2000 Oo 70 bile düşmüş lan Bitcoin. Oğlum şu Ethereum falan işlem mi açsak ya? Vallahi bir şey diyeyim mi? Bir long girsem mi çaktırmadan? Hı. Biraz daha düşsün. Şöyle biraz riskli marjinle gireceğim ona. Oğlum nerede duracağını da bilmiyorum ki amına koyayım. Şöyle şunun gibi bir şey yapsın. Dağ yapsın. O dağdan bir long basarım. Bu dağ bitene kadar beklerim pozisyonda. Sonra TP'm var çıkarım. Bitcoin 70 bin doların altına yine atmış bu arada. 69.900'e. Wow. Şu an herkes bunu yazıyor. Abi net şu anda Epstein muhabbeti sardı ya Bitcoin'i. Burada diğer coin'leri de etkiliyor, altcoin'leri de etkiliyor tabii ki de. Yani bilmiyorum ya. Şu an kripto tarafı çok tehlikeli olduğu için bayağıdır ben kriptoda işlem açmıyorum. Ayda bir iki defa Ethereum işlemi açıyorum. Mesela en son girdiğimde bir 4.000 küsur dolar kar elde ettim. Ondan beri de işleme girmiyorum mesela. En son ne zaman girmişim lan merak ettim. Dur bakacağım bir. Hmm. En son ne zaman Bitcoin'e girmişim? Heh, bak burada girmişim. O da 3000, bu da 4000 dolar kar elde ettim diye hatırlıyorum. Bu pozisyon 31 Ocak'ta girmişim. Ondan sonra neredeyse en son bir önce falan girdim herhalde. Yani haftada, ayda bir kere falan giriyorum pozisyona. Bak en son ondan sonra ne yapmışım? Bitcoin'e mi girmişim? Ethereum'a girmişim. Pozlarına da yanılmıyorsam 1000'er dolar kar aldığımı hatırlıyorum. 613 dolar kar almışım. Aynen. 613 dolar kar almışım. Ondan sonra bir tane daha girmişim. 1100 dolar kar almışım. Sonra bayağıdır işlem açmamışım yani. Hatta geçen ay bayağı çok işlem açmışım Ethereum'da. Ananı sikeyim. Eksi 200 mü? Buradan ekleme yapalım lan. Lan daldık gittik amına koyayım. Eksi 200 olmuş ya. Oğlum ne yapıyor bu amına koyayım? Kafam çok karıştı benim. Şu an trendin anasını sikti. Trend ne anlamıyorum amına koyayım. Şu an tam nötr. Tam kararsızlık. Momentum şu an tam kararsız. Kararsızın kararsızı yani. Böyle bir kararsızlık olamaz. Resmen kararsızlıkta işlem alıyoruz arkadaşlar. Ya bu kasayı böyle 2-3 bin dolar yaparsak ya bunu tahtaya yazın amına koyayım. Yani deyin ki bu adam yaptı amına koyayım deyin. Çok çok kararsız piyasa bugün. Ya USD JP'ye girseydim keşke ben de ya. Ya ara beklemek istemiyorum. Ara beklemek istemiyorum. Direkt kar almak istiyorum da. Toplayacak gibi kendine bakalım. Çözemedim ya Allah Allah. Trend bak dediğim gibi az önce trendi okuyamayan bir adam işte mal gibi kalır burada. Ne yapacağını bilemez. Ama trend hala long'da şu anda da. Yani saçma sapan bir likidasyon aldı şu anda. Çok saçma bir likidasyon aldı. Eksi 400'ü gördü lan bir anda. Şaka gibi amına koyayım. Yani şu anda da yükselmeye devam etmesi lazım aslında. Hala yükselen trendini koruyor. Bak hala alış noktasında. Hala order flow var burada. Bak bu muhtemelen bu ilk saat çok zor olacak ya. Hani adam akıllı bir yükseliş vermezse boş boş bekleyeceğiz şu anda biz. Sağlam bir yükseliş vermesi lazım şu an buradan. Bizim yani şuradan tekrardan şu noktaya kadar gelse sağlam kar bırakır bu arada. 500-600 dolar kar bırakır bu arada. Şu saati çıkartayım ya. Bazen şöyle yapıyorum işte artıya geçtiğinde toplam pozisyon artıya geçtiğinde pozisyon kapatıp yeniden işlem açıyorum. Mantıklısı bence o ya. Hani ekside kalmaktan şu an düşerse hani sağlam zarar yazacak. 0.1'de bir tane yeni işlem açarsam daha rahat olacağım. Yani arkadaşlar vallahi ne yaptığını anlamadım hala. Devam edecek yükseliş ya buradan. Devam edecek devam. Bak devam ediyor. Şu en üstteki iki işlemi artıya geçte kapatabilsem rahatlayacağım bu arada. En üstteki iki işlem var ya. O çok rahatlatacak beni.
Evet. Elim manuel stopta bekliyor şu anda. Çok kısmetsiz bir gün ya. Abi şurada kapatayım ben şu pozisyonu. Hı. Bir tane sıfırdan tekrardan açıyorum. Şurada 0-1. Çünkü çok tepeden 2 tane 3 tane işlemim var. Eksiye düşünce bir anda eksi 40 eksi 50 oluyor. Böyle olunca daha iyi olur. Şimdi şuradan eklemelerim vardı yani. 4893'ten falan. Buradan daha iyi. En azından rahat ekleme yaparım. Yükselirse de sağlam kar. Hala 10 bin doların üzerindeyiz. Hala bak kasayı korumaya devam ediyorum bu arada. Bu çok önemli bir şey fark ettiyseniz. Yok birader bu hayvan düşüşe geçecek gibi. Yok tam anlamıyla kararsızlık var olduğu için ne yükseliyor ne düşüyor. Yani böyle kararsız piyasada resmen avlanmaya çalışıyoruz. Hmm, bence de ya. Arkadaşlar ben short'a geçiyorum tekrardan. Orta vade bu short'un devam ettirecek gibi. Bakalım. Çok güzel yakaladık bu arada. Hatta şöyle direkt kar da alayım. Hı. Bir tane daha ekleme koyuyorum buradan. Tamam yükselirse tekrardan short'u basacağım. Nasıl tahmin ettim? Nasıl fark ettim onu bak. Nasıl fark ettim? Kafam zehir gibi ama. Kasamız şu anda 10.070 dolar tekrardan. Merak etmeyin videonun sonunda ben bu kasayı sike sike 12-13 bin dolar yapacağım arkadaşlar. Rahat olun siz. Öyle bu işte bir anda karlamazsın kardeşim. Bekleyeceksin yavaş yavaş takılacaksın. O baya baya sağlam düşüş trendine geçiyor şu anda. Çok sağlam bir düşüş trendine geçiyor. Ve bu direkt olarak bence direkt 50'lerde yani. Direkt 50. Direkt böyle 348 dolar kar. Direkt yani. Geçiyor trend geçiyor şu anda. Düşen trende geçiyor. Buraya 0.05 de eklemeler yapabilirim. Bak şöyle 2 tane ekleme koydum. Çok güzel amına koyayım hadi lan. Bak ya pezevenge. 3 tane daha ekleme koydum. Çok iyi. Çok çok iyi. Gerilirse 0.1 ekleme yapacağım. Trend şu anda net düşüş yani. Evet. Elim tüm pozları kapattı bekliyor. Çünkü riskli bir poz açtım. Hı. Ya komik çocuk seni ya. Lan vursana kendini aşağıya amına koyayım. Dalga mı tutuyorsun hadi artık ya.
Ay sikim, kararsız piyasada işlem açmak ne zor bir şeymiş ya böyle. Vallahi ya. 220 dolar kar. Az önceki pozu kapatmasam şu an 650 dolar kardaydım bu arada. 300 dolar oldu. Şükür. Kasamız 10.200 dolar oldu arkadaşlar. Ya ne dedim size, yavaş yavaş yani, bir anda olmuyor ama maalesef. Kararsız piyasada işlem açıyoruz arkadaşlar. Ha, görüyorsunuz çok zor yani. Momentum aşırı kararsız, yani ne yapacağını bilmiyor. Şu an kasamız 10.200 dolar, yani totalde de 500 dolar kâra geçtik bu arada. Ama şu an trendin short olduğunu çözdük. Trend short olduğu için bas bas dur şu anda. İki poz daha açtım burada. Şimdi şey diyebilirsiniz. Abi neden mesela poza giriş ve TP yeri koymuyorsun? Ya herkesin kendi tarzı, herkesin kendi stili. Ben zararda olmayı sevmiyorum. Yani stop olmayı sevmeyen bir insanım. Şimdi şurada mesela long gireceğim. Atıyorum yani, mesela buradan long girdim. Yükselişi bekleyene kadar 50 defa beni stop edecek. Mesela 50 defa likidasyon hareketi yapacak. Bizi strese sokacak. Ben bu stresi sevmiyorum mesela. Ya zararda poz kapatmaktan nefret ederim ben. Şimdi bunu kapatırken mesela o pozu açtım mesela. 50 bin tane şey kaçıracağım mesela. Scalp poz kaçıracağım mesela. Bu da benim hoşuma gitmiyor, anlıyor musunuz? O scalp pozları kaçırmak istemiyorum mesela. Scalp yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Saniyelik grafikte, dakikalık grafikte işlem açmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama böyle 15 dakikalık grafikte swing işlem yapmak falan filan beni gerçek anlamda çok yoruyor arkadaşlar. Sevmiyorum yani onu. Ama gün içinde böyle 10 dolar, 30 dolar, 100 dolar, 200 dolar alıyorsun, zaten dağ oluyor bu arada. Yani bu bildiğin dağ oluyor. Mesela ben burada günlük video kazançlarımı paylaşıyorum Instagram hesabımda. Bak görüyor musun? Mesela dün ne kazanmışım? 3.120 dolar kazanmışım mesela. 3.120 dolar, anlıyor musun? Mesela bak burada 14.000 dolar kazanmışım. Bu gıdım gıdım yapmış olduğum işlemler ha. Mesela bak 2.300 dolar kazanmışım. İşte burada bayağı kazandım zaten. Yine 3.400 Ethereum pozu bu. İşte mesela 5.000 dolar. Yani bunu demeye çalışıyorum. Zaten gün içerisinde kar geliyor yani. Gıdım gıdım da olsa o karı yakalıyorum yani. Bu yüzden pek de sevmiyorum açıkçası arar muhabbetini. Ben tabii onu takipçilerime öyle veriyorum. Ben böyle takipçilerime şu işlemi paylaşamam. Bunu nasıl paylaşacağım amına koyayım? Hadi long gir, hadi short girin, yaz 2 saat yazı yaz. Ya bunu canlı yayında yapsam gene yetişemezler. İmkansız yani. Bu taktik meselesi biraz farklı. Yetişemezsiniz yani. Diyorsunuz ya ben canlı yayın yap mesela. Bunları canlı canlı yap. Zaten canlı canlı yapıyorum da ben şunu yaptığımı canlı yayında yapsam yetişemezsiniz. Hepiniz dik olursunuz. Harbi diyorum. Dik olursunuz yani. Abi kasanızda 100 dolar 200 dolar var. Nasıl yapacaksınız bunu? İmkansız yani. Yapamazsınız. Ha, ben canlıdayken bunu yapmaya kalksam çoğunuz para kaybeder. Bro dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Yamul aşağı doğru. Hadi amına koyayım. Yani var ya, daralttın bizi ha. Yine eksi. Yine 10 bin. Kasa yine 10 bin oldu. Evet. Mesela piyasada beklediğim yer neresi? Atıyorum size. Mesela diyorum ki altın diyorum. Mesela 4.858 gelecek diyorum mesela. 4.858 gelene kadar ben gir çık yapmayı daha çok seviyorum pozda kalmaktansa. Anlıyor musun? Bak mesela görmüş olduğun gibi duvar kâra geçti pozisyon. Ya bunu örnek veriyorum ya. Mesela birazdan ben pozdan kâr alacağım. Kasam 11.300 doları geçtiğinde mesela. Bak görüyorsun çok güzel düşüyor şu anda. En baştan yükseldiğinde işleme gireceğim mesela. Evet bak şu an mesela kâr alıyorum. 264 dolar, kasamız 10.456 dolar oldu bu arada. Şimdi piyasa en baştan yükseldiğinde ben en baştan işleme gireceğim mesela. Anlıyor musun? Şu olayı seviyorum yani. Şu an mesela 2 tane işleme ekleme yaptım. Şu mantığı seviyorum, anlıyor musun? Piyasa düşerken ben ekleme yaparım. Şöyle 0.1 gireceğim bu sefer. Çünkü artık tam anlamıyla düşen trendten emin oldum ya.
Biraz daha yükselsin. Dakikalıkta da bir bakalım şöyle. Dakikalık trend de abi short'a döndü dakikalık trend. Yani çok saçma. Çok enteresan ya. Ciddi az önce deli gibi long gösteren trend bir anda short'a döndü abi dakikalıkta. Çok saçma bugün piyasa. Bak bugünün karı 798 dolar oldu bu arada arkadaşlar. 798 dolar. Diyeceksiniz niye burada o kadar para yok? Çünkü sabaha karşı 319 dolarını çektim ben. Şimdi biterse 1000 dolar, ben genelde 1000 dolar kazanıp bırakıyorum diyorum ya size. Bu tarz yapıyorum işlemleri. Bu tarz kazanıp çıkıyorum genelde işlemlerden. Şurada evet bak tam pozisyona çıkacakken sert bir yükseliş yaptı. Şuraya tam değdiğinde poza gireceğim. 4880, hatta şöyle bir emir bırakayım. Hı. Şöyle bir sell emri koydum oraya. Yakalarsa bir tane atacağım oradan. Hatta ben size diyeyim mi? Buradan tam mantıklı. 0.5 mantıklı. Çok güzel. Al lan beni. Lan al lan. Mum at lan yukarıya. Almayacak. Vallahi almadı la. Allah belanı vermesin. Ben gireyim bari dur. Şuradan çıkalım. Hı. Ananın hörekesi ama artık ha. Harbiden ya. Ananın hörekesi artık. Pezevenk. Dalga mı geçiyorsun amına koyayım sen ya? Harbi ananın hörekesi ha artık yani. Direkt çık direkt çık. 10.567 dolar oldu kasa. Genelde orayı dolduruyor. Hı. Bakın şu an 913 dolar kârdayız arkadaşlar. Kasamız tam tamına 913 dolar kâra geçti. Çok güzel bu. Bu. Düşen trend devam edecek. Sike sike devam edecek. Yani öyle böyle düşmeyecek piyasa birazdan. Diyeceksin yarra madem biliyorsun yüksek loot'tan girsene. Sen gir amına koyayım. Ben sana yönü söyleyeyim sen gir hadi bakayım. Şu zigzaglardan nasıl kurtulacaksın merak ediyorum girersen. İşte bu zigzagdan mesela muhabbet edeyim. Yani mesela bu zigzaglar anlatayım size. Mesela bak gördün. Pozisyona girdik. Diyelim atıyorum birden girdin sen. Bak gördün yükseldi. Seni stop etti aşağı düşüyor geri. Ya çok saçma mantıksız bir şey anlıyor musun? Bu yüzden sevmiyorum arar mantığını ben. Buradan bir kar daha alıyorum ben. Hı. Niye kar aldım? Güvenemedim. Şöyle 0.05 gireceğim. Lan 0.105 ne amınayım? Heh, şöyle bir tane poz açacağım. Maksat pozda kalmak için. Kasamız şu anda resmen 1000 dolar oldu arkadaşlar. Bir dakika ben bir lavaboya girip geliyorum dostlarım.
Arkadaşlar selam, ben geldim. Terliğimi ne yaptım da ben? Terliğimi nereye koydum ki? Neyse. Pozisyonda kârdaymış. Nasıl bıraktım bak, nasıl güveniyorum da gidiyorum pozisyonu bak. Nasıl güveniyorum ya, anlıyor musun? Biz de böyle delikanlıyız. Bakayım sesimde bir sıkıntı var mı? Ses 1 2. Artık kulaklığı düzelttim bu arada. İki mikrofondan da ses geliyor. Haberiniz olsun. Evet, kar al. 10.700 dolar oldu kasamız. 1048 dolar bugünün karı. Çok güzel. Hmm. Hala momentum düşüş yönünde ama bir tepki yükselişi gelecektir muhtemelen. Geldiğinde pozisyona gireriz tekrardan. Bu bölgelerde dip aramak saçmalıktır bu arada. Dip aramayın. Yani bu tarz düşüşler dip aramak intihardır. Çünkü hala düşüş devam eder. Şimdi siz dalın hani görünmeyen kısmına bakıyorsunuz. Bu da çok yanlış bence. Düşüşün devamı 15 dakikalık trendde devam ediyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi. İşte bu bölgelerde işleme dahil olacağız birazdan. Ya EMA 20'yi test ederse bir işleme dahil olmayı düşünüyorum. Bir tepki yükselişi falan bekliyorum şu an. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Rica ediyorum. Sizlerin videoyu beğenmesi ve kanala abone olması ne demek biliyor musunuz? Bana motivasyon demek oluyor. Ya bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Evet. Tamam. Girdim. Pozisyona girdim. Çünkü çok acayip derecede şey duruyor. Tam anlamıyla EMA 20'ye değerse 0.5 girmeyi düşünüyorum pozisyona. EMA 20'ye değerse 0.5 girmeyi düşünüyorum. Hatta direkt 0.1 de girebilirim ya buradan. Bir tane mi pozum var sadece? Heh, bak aha. İşte bu hareket. Bak şöyle bir tane attım. İşte beklediğim o hareketti bu. Aldı likidasyonu yukarının. Yukarının likidasyonunu aldı. Şimdi devam etmesi lazım düşmeye. Belki bir EMA 50'ye değebilir. Of. Onun avradına. Çok güzel poz aldı. Çok güzel likidasyon. Orada 0.5 girmiş olsaydım var ya. Şu an anasını sikiyordum ortalığı. Şu an en az 300-400 ay kardı. Direkt çıkardım pozdan. Şu 0.5'ten bir kurtulalım abi. Karda kapattım o pozisyonu. Tamam. Kafamız daha rahat olacak. Şimdi. Eksi derdimiz olmayacak şimdi mesela. Yalnız girdiğim noktaya bakar mısın? Böyle bir şey olabilir mi? Çok sağlam poz açmışım ha. Hmm. Tamam, bekliyoruz şimdi. Her EMA 20 veya 57'inde bekleme yapacağız arkadaşlar. Ve satış noktasında mesela şu an alım noktasına geldiğinde bir tepki alması lazım. Ama tepki aldığında da bir tane pozisyon bak. Zaten satış noktası ortalama tahmini geleceği yerde likidasyonu bıraktığı yer zaten bu arada. Bak burada 0.5 2 tane işlem açıyorum. Eğer çıkarsa bu sefer 0.5'ten bekleme yapacağım. Sert mum atarsa yine. Bak likidasyon ata iniyor farkındaysan. Şu yeşil likidasyon fitilini attığında bir iki düşüş gelecek arkadaşlar. Bunu asla unutmayın.
Bir mum daha yükseliş bekledim. 0.5 girecektim. Giremedim şu anda. Şöyle bir 150-200 bin dolarım olsaydı, yani 100 bin doları fon yapardım. Hatta böyle 200 bin doları fon yapardım. Fonla takılırdım yani. O hesabım fon hesabım olurdu. O hesap var ya, anasını sikerdim ortalığına. Yani 0.5, 1 loot acımazdım yani bu arada. Ama işte dediğim gibi şu anda 10 bin dolar fon yönettiğim için her zaman. Yıllardır bu arada ben hep 10 bin dolar fon yönetiyorum. Yani benim hiç değişmiyor yani bu arada. Hayvan gibi kazandım mesela bir ara. Böyle bir ayda böyle 100 bin dolar kazandığım bir dönem oldu benim. Hiç böyle 10 bin doları 20 bin dolar yapasım gelmedi. Bilmiyorum ya. 10 bin dolar her zaman benim için şeydi yani. Hani ya günde 1000 dolar kazanayım bırakayım kasası yani açıkçası. O kasa yani, anlıyor musun? Bu yüzden pek de şey yapmak istemiyorum açıkçası. Zorlamak istemiyorum. Mesela 100 bin 200 bin dolar falan kendime. Bilmiyorum, her zaman benim için böyle oldu ya. Hani diyorsunuz ya bazen, hocam fonu işte yükselt, daha fazla kazan falan. Ya daha fazla kazansam ne olacak ki? Bilmiyorum, arabam var, evim var. Yapacağımı yapmışım. Bu saatten sonra karnımı doyurmak için çalışıyorum artık. Yani ama trade yapmadığım zaman mesela param olmaz. Trade yapmam lazım. Şimdi siz zannediyorsunuz ben komisyon kazanıyorum yani. Ha canım, ben komisyon kazanıyorum ben. Gel de sen kazan benim komisyonu. İnsanlar beni referans linki paylaşıyor ve bundan da para kazandım zannediyor. Kafayı siliyorum bazen ya, gerçekten ya. Üf. Adamların tek derdi bu olmuş amına koyayım. Artık onu da paylaşmıyorum. Referans linki paylaşmaktan da vazgeçtim amına koyayım. Lan totalde toplasam 1000 tane adam takip ediyor. O gün bir tane partner biriyle buluştum. Abi diyor sen şimdi sağlam para kaldırıyorsun Nura diyor. Oğlum yok dedim lan amına koyayım. Al bak dedim. Çocuk baktı. Abi diyor bu ne ya diyor. Ayda diyor 400-500 dolar ne diyor. Millet bununla zengin oldu ha diyor. Yok oğlum dedim, ben dedim referans linki var dedim ama dedim. Ben bu referans linklerini para kazanmak için yapmıyorum dedim. Yani şunu yapıyorum ben dedim. Ben çünkü trade yapan bir adamım. Benim videolarımın hepsine bak, hepsi trade ile ilgili dedim. Ya ben trade yapıyorum dedim. Ben diyorum ki ben referans linki paylaşırım kardeşim. Senden tek bir ricam var. Ben şu kadar fee vermek istemiyorum. Benim fee'mi düşür diyorum mesela. Yani benim takipçilerime de güzel bir şey yap diyorum. Benim tamamen şeydeki referans linkleri mantığım bu amına koyayım. Yani millet benim bundan para kazandığımı zannediyor. Ama harbiden ayda taş çatlasın belki 500 dolar para gelmiyordur yani. Gelmiyordur. Yani net gelmiyordur yani bu arada. Az önce ne oldu lan böyle? 200 doları bir anda gördü böyle. Geri yukarı çıktı amına koyayım. Birazcık tehlikelikler sezdim burada. Poz kapattım. Azıcık tehlike sezdim burada. Bak 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 bak, hareketlere bak bak. Bak burada. Bak deniyorum. Hop, gördün mü? Gördün mü? Kar alamadım. Amına koy. Kar alamadım ki. 200 dolara çıkamadım. Bak yine aynısını yaptı. Bak 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 bak. Bak anlık işlemler, bak gördün mü bunu? Bunu işte bundan bahsediyorum. Ararda bunu yakalayamazsın. Kasa 10.800 oldu bu arada. Bak ararda bunları yakalayamazsın abi. Bunu kapat, buna güvenemedim. Ararda bu işlemi yakalayamazsın işte. Bundan bahsediyorum. 1180 dolar oldu kasa. Bundan bahsediyorum işte. Ararda bunu yakalayamazsın. Şu an bizi oyun dışı bıraktı pezevenk. Şöyle yapalım. Bir tane pozumuz olsun. Şu pozu sırf pozda olayım diye açtım yani. Çok da önemli değil burası. Anlatmak istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Ya bundan bahsediyorum işte size. Bakın şu an bugünün karı 1174 dolar oldu mesela. Ulan short'u tam dipten açtık anasının. Short'u tam dipten açtırdım ya. Kötü oldu bu. Kafayı dikti yukarıya. Tamam mı? Bak şimdi. Bu muhtemelen yükseliş yapacak gibi. Arkadaşlar. Ben burada bir
Risk alacağım. Niye dondu böyle? Şu an nötr kaldı. Niye böyle kaldı lan bu? Dedim ne oluyor? Kaldı öyle olduğu gibi. Manyak. Bak bu sefer düşmeyecek öyle. Bu sefer öyle düşüş yapmayacak. Bu sefer o düşüş yaparsa longlayacağım çünkü. Hmm. Tamam bekliyorum. Bekliyorum. Genelde o iğneyi bıraktığında düşüş oluyor amına koyayım. Ama zayıflıyor şu an momentum. Momentum zayıflarsa short'u basacağım tekrardan. Çıktı çıktı. Bu buradan çıktı gibi. Hiç tehlikeye girmenin lüzumu yok babacım. Ben şunu 0-1 yapıyorum. Bu arkadaş da düşecek şimdi. Tamam. Bu arkadaş düşecek arkadaşlar. Bu arkadaş yıkılacak. Çünkü o beklediğimiz mumları yapıyor. Bakar mısın? Bu arkadaş yıkılmaya devam. 5 dakikalıkta bakalım bir trend değişim falan var mı? Ondan bir emin olalım. Yok. Baktığımızda düşen trendimiz devam ediyor. EMA'den tepki almış piyasa. 15 dakikalıkta da yine aynı şekilde düşen trend devam ediyor. 1 saatlikte düşen trendimiz devam ediyor. Devam. Keşke short'a girseymişim 0.5 lutta. Şu an 0.1 luttayım. Yani girip çıkmamayabilirdim. Güzel olurdu bu arada. Bak gördünüz mü? O fitili gene attı. Düşüş oldu. Ben size diyorum ya bu fitil ne zaman atsa o düşüş geliyor arkadaşlar. Bu biraz da artık grafik okumakla alakalı bir şey. Grafiği artık iyi okumanız lazım. Bak düşüşe bak şimdi. Bak bırakacağı düşüşe bakar mısın şimdi? İyi izle. Bak iyi izle. Bak dur pozda kalayım. Bak şimdi düşüşe bak. Bak iyi izle. Bırakmış olduğu kırmızı fitillerde daha sert düşüş yapıyor. Bak 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 gördün mü? Bak. Devam edecek bu düşüş bu arada. Açgözlü olup ikinci poz açmaya gerek yok. Bekleyeceğiz. Tamam güzel. En dipten de yani şu bölge likidasyonu aldığı bölgeden de longlayacağım 0.5'te. Ama emin olduktan sonra mesela direkt düşerken 0.5 girersen ananın bacının gider yani böyle seni yerler oğlum. Yerler yani. Öyle kafana göre longlarsan aha düştü dip diye ya seni yerler. Bu arada TP alayım abi ben buradan. Muhtemelen burada bir düzeltme yiyecek. 1200 dolar oldu bugünün karı. Şu anda kasamızda 10.800 dolar oldu. Bekleyelim setup versin. Şu an setup yok. Ay. Düşecek ya bu düşecek de. Naz yapıyor şerefsiz. Tam tepeden bir daha shortlar düşüyor yükselirse. Bak 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 geliyor bak. Of. Çıkmak kötü oldu ya. 0-2 loop'ta kendimi ayarlayacağım. Poza öyle gireceğim. Şu likidasyonu muhtemelen alacaktır. Muhtemelen. Devam ediyor. Devam, devam, devam. Devam et. Wow, wow, wow. Bekliyorum. Evet. Bekliyorum. Burada bir işleme gireceğim. 0-1 loop'ta. Anlık gir çık yapmak için. Burada girdim çünkü bak tam şurası destek bölgesi görmüş olduğunuz gibi. O destekten faydalandım.
Bekleyelim. Kar kardır. Atıyorum. 8800 oldu. Nasıl? Kar vermedi mi az önce? 68 dolar kar verdi. Allah Allah. Evet. Son bir shot daha bekliyorum aşağıya. Bu shot'tan sonra muhtemelen pumplayacaktır diye düşünüyorum yukarıya. 850'ye kadar tekrardan. Bekleyelim. Çok durdu burada. Bir kafasını kaldırdı ama aşırı satış bölgesinde hala. Yani bu hala onu kurtaramaz bence. Eğer yükselirse kafasına en baştan vururuz bir tane. Evet, düşüyor şu anda. Devam ediyor. İyi ki çıkmışız pozdan. Evet. Devam ediyor. Ya bir tane daha sert mum bırakması lazım diye düşünüyorum aşağıya. Şunun gibi yani 10 puanlık bir sert mum daha bırakması lazım diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar. Oradan 0.5'ten gireceğiz düzeltmeyi aldığında. Öyle çok sağlam bir kar alacağımızı düşünüyorum ben pozdan. Çünkü durmadan düşüyor. Bence bir yerden sonra artık kendini tutacaktır diye düşünüyorum. Burası evet tam düşündüğümüz gibi bir tepki noktası. Şuraya kadar belki. 15 dakikalıkta bakalım bir. Düşüş devam edecek. Bu boşa yükseliyor ama. Saatlikte kafayı ne yapmış? Saatlik trendde de kafa. Evet aşağıda. Abi çok derin bir düşüş gelecek ya. 0.5'ten işlem alınmaz bu arada ben size söyleyeyim. Ya burada bir düzeltmesini alsın çok derin bir düşüş gelecek. Yani muhtemelen 600'ler falan geliyor ya. Muhtemel. Ya buna 0.5 bir yerden yakalayıp girmek lazım short'ta. Yani aslında üstlerden güzel yakalamışım ama ben dediğim gibi sıfır arada bekleyemiyorum. Mesela girmiş olsaydım sizi dinleyip doğru sağlam bir kar bırakırdı mesela gün içerisinde. Yani baktığımızda 2000 dolar kar bırakıyordu mesela ama çok zigzag yapar, çok bekletir, çok sıkılırız. Yani videonun da anlamı olmaz ama. Ya bir numarası olmaz videonun. Bak şimdi düşecek. Bak geliyor. Aşırı satış bölgesinde. Şu an aşırı satış bölgesinde. Bak geliyor. Devam et. Devam. Bayağı düşecek şu anda. 800'lere kadar gelecek bu. Bak öyle bir yerden işleme gireceğiz ki müthiş bir kar alacağız. Müthiş bir kar alacağız. Devam ediyor düşmeye. Devam. Hadi. Devam et. Devam et. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Baba burada bir giriyorum. Çok hızlı kar alacağım düşerse eğer. Çok hızlı kapatacağım pozisyonu. Eksi yüzü falan görürsem. Çok güzel. Hemen girişe stop koyacağım. Hmm. Bakalım. Hadi bakalım. Girişe çok hızlı stop koydum. Giriş de beni stop etmezse müthiş bir yükseliş gelecek şimdi. Stop etti. Girişte stop etti. Biraz bekleyelim. O zaman bir düşüş daha muhtemelen gelebilir burada.
Tam mumun dibinden yakalayamadım pozisyonu. Bir düşüş daha gelebilir tehlikesiyle bekleyelim biraz daha. Hadi be. Bir düşüş daha gelecek bence. Bence bizi yamultacak bir düşük daha. Hı. Bekliyorum hala. Tamam, mantıklı, güzel. Lan vursana aşağıya bir tane daha. Bir tane daha vuracaksın aşağıya. Hadi ya. Ne bekledi böyle? Yükselirse manyak yükselecek bu şu anda. Ya en az 55'e kadar falan çıkıyor da ortalama 2000 dolar falan demek bu arada arkadaşlar. Bulutta yani. Ya neyse, bir şey kaçırmayız, emin olmamız lazım. Bu arada kasamız da 1262 dolar oldu. Az önceki pozda artıda kapattık. Artıda stop olduk yani. Ekside stop olmadık. Kasamız bu yüzden 10.900 dolar. Evet. Çok iyi. İşte bu. Devam et. Devam etsene amına koyayım. Evet. Çok güzel bir yerden girmek istiyorum pozisyona. Son bir mum mobilitesi atacak aşağı diye düşünüyorum. Sonrasında pumplayacak yukarıya doğru. Son bir mum mobilitesi hadi. Yok, öyle yakalayamadık abi. 0-1'den gireceğim mecbur. 0-1'den gireceğim. Ekleme yapacağım. 5 tutta ekleme yapacağım mecbur. Yani güvenemedim 0.5'e. Çünkü 0.5'in eksisi hiç çekilmiyor. Çok hızlı, yani acayip hızlı bir akan loot. Ya loot değeri çok yüksek. Çok hızlı akıyor. Bu yüzden sıkıntı yaşarız. En mantıklısı bu yani. 0 düşerse 0.1 ekleme yapacağız. Şu an dipteyiz artık. Ha, diplerde düşerse 0.1 ekleme yaparız. Buradan mesela bir ekleme daha koydum. Ha, bu bizi yormaz. Şu anki bizi yormaz yani, anlıyor musun? Asla açgözlü olmayın. Ciddi söylüyorum. Asla açgözlü olmayın. Açgözlülükten kesinlikle ama kesinlikle uzak durun. Kesinlikle. Yani açgözlü olduğunuz zaman tüm paranızı kaybedersiniz. Bak, net söylüyorum bunu size. Net. Net oğlu net söylüyorum yani. Açgözlü olmayın. Evet, fırsat bekleyin. Mesela ben öyle 0.5 fırsatı bekledim. Ama o beklediğim 0.5 fırsatı olmadı maalesef. Olaydı yani çok sağlam bir kar alırdım. Yani nereden baksam belki 3-4 bin dolar kar alabilirdim. Hatta şimdi bir düşüş gelebilirse belki şimdi bile kar alabilirim bu arada. Yani çok farklı bir kar alabilirim birazdan. 0.1'den tekrardan girdim, burada bir ekleme daha yaptım. Çok güzel. Bu arada kasamız neredeyse 1000 dolar olmak üzere bu arada. Yani video esnasında açmış olduğum işlemlerde şu an 1000 dolar kâra gelmek üzereyim neredeyse. Evet, geldim. Ya gördü, 11 bin doları gördü de biz kâr almadık. Şu an 11 bin dolar işte. Evet gençlik. Bu videonun da sonuna geldik. Kasamız tam tamına 11 bin dolar. Bugün gün içerisinde 1329 dolar kazanmışım. Bu çok güzel bir rakam. Bence kapatmayayım, biraz daha bekleyin, dur ya. Bir dakika. Biraz daha bekleyeceğim. Şu 0.5'i yakalamak istiyorum sadece. Onu yakalarsam daha büyük bir kar alabilirim bu arada. Yani sadece yakalamak istiyorum. Bakayım, 5 dakikalık trende bakayım tekrardan. Yakalayamazsam kapatacağım. Yani. Ve baktığım şekilde yok abi, çok zor ya. Yani 4800'e falan gelecek muhtemelen. Ya tek mumla 4800 gelebilir bu arada. Çok ciddi söylüyorum size. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Ya tek mumla direkt orası gelebilir yani. Baksana şu düşüşe. Şunun aynısını tek mumda yapabilir bu arada. Bak, sağlam zamanda çıkmışız bak. Dur bakalım, çok hızlı bir kar yakalamaya çalışacağım. Ya belki kasayı 2000 dolarla falan da kapatabiliriz yani. Ya short girmeyi düşündüm aslında da. Ya short da çok gecikti artık ya. Hani short bayağı gecikti abi.
Short çok gecikti şu anda. Zaten short'tan bir sürü poz açtık ya genel olarak. Mentalite olarak pozdan çok poz açtık zaten short'tan. USD JP'ye bakalım bir. Düşüyor bu arada. Ya 5 dakikalıkta da şu aynı mantığı bekliyorum. Şuradaki sert kırılımı bekliyorum şu anda 5 dakikalıkta. O sert kırılım eğer RSI'da gelirse 0.5'ten pozisyona girerim. İsterse eksi olsun tutarım pozisyonu. Az önce pozisyonu kaçtan açmışım? 4840'tan açmışım. Şu an pozisyon 4839 yok. Buradan girilmez. En dip değil mi o da açmış olduğum poz? 41.37'den açmışım bir tane de. 38 şu anda. Yok buradan girilmez. Ya buradan şu an long girilmez ya. Hani tam anlamıyla long girilmez. Tam dediğim gibi o kesişim gelmeden bak geliyor. O long'a girmem yani. O long'a girmem. Hı. Bak geliyor şu anda. Hadi devam et. Hadi balım. Hadi balım. Hadi balım. Devam et. İşte bu kadar. Devam 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 devam. Al likidasyonu al likidasyonu. Al likidasyonu. Bir tur daha düşeceksin. Bir tur daha düşeceksin. Likidi sweep'te alacağım. Keşke short gireydim diyorsun değil mi? Ama maalesef bu işler öyle gitmiyor abi. Ya short'a çok geç kaldığını düşünüyorsun. Buradan long girsen içeride kalacağını düşünüyorsun. Psikolojikmen FOMO'lanıyorsun ama girmemek daha mantıklı. Yani madem diyorsun ki hani sert mumda yükselişi bekleyeyim diyorsun. Onu yapmak daha mantıklı bence yani. Ya bu kadar düşmüş. Bir tane 0.1 girsem mi acaba? Ya da 0.5 falan. Aynen bu kadar düşmüşsün ya. Buradan gireyim bence artık daha da. Ekleme yaparım her düştüğünde. 0.5'i de çok sert bir mum gelirse girerim muhtemelen. Ama ben videoyu kapatacaktım az önce. Niye bir işlem açtım şimdi? Wow. Şu an 0.1.5 oldu. Çok güzel lan. Çok tatlı. Bu dipleri bu yüzden seviyorum. Ama daha düşüş devam edecek maalesef. Oradan short girecektim kapatıp amına koyayım dur. Ya dalga geçiyorsun. Yalnız var ya tam zamanında kapattım pozu. Pozu tam zamanında kapattım. Hadi şu 800'e de geldi artık girelim. 4800'den falan poza girerim muhtemelen. USD CP daha girişe bile gelmemiş anasını satayım. Ha, girişe gelse alarm çalacak onu bekliyorum. 156.90'dan ekleme emri koyduk. 156.90'a bir türlü gelemedi anasını satayım. Bir türlü gelemedi.
Neden kar almışlar? Ama ben niye bak işte adama diyorum ki bak bugün işlem açmayın diyorum. Bak diyorum dinlemiyorsunuz abi. Dinleseniz bunlar olmayacak. Momentum kararsız Silver ve Gold'da işlem bulamadım size diyorum. Adam kendi kendine pozisyon açmış. Doğan Bey'i bekliyorum diyor. Ya beni beklesem ben ne yapabileceğim ki bunu? Abi ne diyeceğim sana yani? Mantıksız iş yapıyorsun. Bak 4 gündür pozisyon veriyorum. Bak ne dedim ben mesela? Bak Allah'ın izniyle gruba vermiş olduğum yazmış olduğum şeye bak bak. Gruba dedim ki bak şimdi iyi izle. Bak şimdi. Hmm, bekle. Bekle. Bak diyorum ki nerede demişim bulamadım ki amına koyayım. Bak ne biçim karar vermişim ya. Bak bu hafta size güzel bir planlama ayarladım. Toplam 10 işlem paylaşacağım. Hedef en az 9 işlemle TP ve minimum 1.2 R demişim. Hafta boyunca. Bak. Ondan sonra vermiş olduğum işlemlere bak bak. Bir dakika. Gold buy verdim. Silver buy verdim. İkisi de TP1 hatta TP3'e kadar geldi. Ben TP3 yazmadım. Euro USD verdim. Euro USD hiç girişe gelmediği için poza giremedik. Sonra ikinci gün Gold buy verdim, Silver buy verdim. Ve bu pozisyonun 2 defa TP2 geldi. 3 defa da girişe gelip girişte insanları işleme soktum. Ve girişte TP aldılar. Bak TP'leri yazıyorum burada. TP'ler falan filan. Neyse. Mesela bak. Yine Gold buy, Silver buy veriyorum dün de. Bu da üçüncü, yani üçüncü, bu da altıncı işlem. Yani 2, 4, 6. Bunlar da TP2'ye kadar geliyor. Bunlara da güzel pozlar veriyorum. Kazandım da atıyorum böyle mesela yani. Abi ben yokken gene işleme girip gene kaybediyorlar. Yani ben 3 günde 6 tane işlem veriyorum ve 6'da 6 yapıyorum. Bugün bir tek USD verdim. Pozisyonumu çünkü bulamadım Silver ve Gold'da. Abi anlamıyorum yani. İnsanlar gerçekten kurala biraz uysanız daha doğrusu FX Çakırlı grubu. Bunlar olmayacak. Bu arada bu gruba gelmek istiyorsanız açıklama kısmında mailimiz var. fxçakırlı@gmail.com. O gruptan isterseniz mail atarak gruba gelebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani sinir oluyorum yani diyorum ki bak hatta geçen gün bir tane şey yazdım. Dedim e, nerede bu? Ne demişim? Bir dakika. Demişim ki yok bu da değil. Bu da değil. Ne demişim oğlum? Nerede ya bu? Bak kripto düşüşün devam edeceğini bile söylemişim yani. Ben düşüşün devam edeceğini söylemedim. Kriptonun fiyatı 88 bin dolardı. Yok burada yazmamışım ya. Çok uzak. Evet. Hala düşüş bekliyoruz ya. Hala gelmedi. Şu beklediğim düşüş. Bu arada girişte geliyor zaten. Birazdan Euro JP'ye de gireriz. Keşke short'u basaydım. Amına koyayım ha geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım aslan parçası gel. Gel. Sabahtan beri seni bekliyoruz gel. Gel al şu likidasyonu. Al şu likidasyonu. Parçala bize hadi. Geri toparlıyor ama. Ya 0-1'den 4-5 tane poz girmek istiyorum. Bir türlü olmadı ya. Nasip değilmiş abi. Mum bıraktı baksana artık bundan sonra yükselir bu. Ya yeter ya. Üf. 1400 var kârdan kar marjıma gelmişim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Aslında biraz daha beklesem var ya. 0.5'e yakalayacağım. Çok acıktım ben. Daha kahvaltı bile yapmadım. Kahvaltı yapmadan direkt buraya geldim. Şu an saat tam 15.26. Bugün günlerden Perşembe. 5 Şubat'tayız. Bu videoyu muhtemelen haftaya atarım. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Bu videoları çıkışları ben beceremiyorum ya. Video çıkışlarını becermem lazım.